Merhabalar tekrardan. Sunumumuzun geri kalanına ILO hakkında bilgi vererek geçeceğiz. ILO nedir diye başlayacak olursak HP ILO Integrated Lights Out Hewlett Packard Enterprise yani ProLine sunucularının yani HP Synergy veya HP Rec fark etmeksizin fiziksel erişim olmaksızın uzaktan izlenmesini, yönetilmesini ve sorun giderilmesini sağlayan gömülü bir yönetim teknolojisidir. Sunucu kapalıyken bile çalışabilen bu yonga işletim sisteminden bağımsız olarak donanım seviyesinde kontrol sağlar. HP Ilo'nun temel özellikleri ve avantajlarına gelecek olursak uzaktan erişim, sunucu kapalıyken veya işletim sistemi kilitlenmiş olsa bile web tarayıcısı üzerinden sunucuya erişim sağlar. Güç durumu, sıcaklık, fan ve hızları gibi diğer bileşenlerin sağlık durumlarını izlemek için kullanılır. Bu gerçekten bizlere monitoring anlamında çok avantaj sağlamaktadır. Sunucunun ekran görüntüsünü uzaktan alarak sanki sunucunun başındaymış gibi kontrolü sağlar. KVM yani klavye fare kontrolü sağlar. Bu da gerçekten çok önemli bir özellik. Sunucu işletim sisteminden bağımsız olarak çalışan özel bir chipset kullanır. Güvenlik tarafında ise uzaktan yönetimde güvenli, ölçeklendirilebilir ve kurumsal sınıf dizini hizmetine entegre kullanıcı yönetimi sağlar. ILO hakkında genel bir bilgi verdik. Şimdi ise ILO arayüzüne biraz göz atalım. E, ILO'suna bağlanmak istediğimiz ilgili sunucunun IP'sini HTTPS olarak yazarak herhangi bir web sayfasına direkt bize HP'nin sunmuş olduğu ILO arayüzü gelmektedir. Görmüş olduğunuz arayüz ise HP 7'ye aittir. Klasik username ve password'ı yazarak login dediğimizde artık ILO'ya giriş sağlamış oluyoruz. Giriş sağladıktan sonra bizi ilk karşılayan ILO'nun dashboard'u. Dashboard'da bize sunucu hakkında genel bilgiler veriyor. O host health yani sunucu sağlığı hakkında, sunucunun genel bilgileri hakkında, e, hangi ISO'nun kullanıldığı gibi bir sürü bilgi vermektedir. Açıkçası hani ILO dashboard bütün bilgiler yer almaktadır. Genel sunucu hakkında bilgiye sahip olmak istiyorsak öncelikle dashboard'a bakmamız yeterli olacaktır. E, Soldaki tablardan ilerleyecek olursak ikinci seçenek olarak firmware'i görüyoruz. Burada ILO'nun firmware'leri hakkında bilgi yer almaktadır. Diğer adımda ise host. Diğer sekmede host alanı aslında sunucu hakkında birçok veriyi, birçok bilgiyi barındıran yerdir. Çok fazla işlemi buradan yapmaktayız. Yani en çok aslında kullandığımız alan dashboard ve host diyebiliriz. Host alanında ise Power Control, Virtual Media Boot Options, Hardware, Software, BIOS, Integrated Management Logs, Remote Console and Performance alanlarını görebiliyoruz. Hemen sağda Quick Action var. Buradan sunucuyu direkt reboot edebiliyoruz, kapatabiliyoruz. Veya Launch Remote Console diyerek uzak masaüstü bağlantısı alabiliyoruz. Manage Virtual Media diyerek de direkt ISO'yu mount edebiliyoruz. Virtual Media and Boot Option'a göz atacak olursak da burada sunucuya ISO bağladığımız alan aslında daha bir sunucuya ISO bağlamanın birçok yöntemi var. Az önce gördüğünüz gibi Quick Action'dan yapabiliyoruz veya sunucunun arayüzüne bağlanarak Remote Console olarak da bu işlemi yapabiliyoruz. Ama buradan da bize bir arayüz sağlamaktadır. Hardware kısmında yani host kısmında hardware'e gelecek olursak da tekrardan bizi bir sayfa karşılamaktadır. Burada processor, memory, network, storage, power, thermal and cooling and device inventory seçenekleri yer almaktadır. Yine burada sunucu hakkında birçok bilgiye erişebiliyoruz fiziksel komponent olarak. Processor'a baktığımız zaman işte bu sunucuda iki tane
işlemci olduğunu ve işlemcinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu görebiliyoruz. İşte prosesörler hakkında, işlemciler hakkında bilgiler yer almakta. İşte 32 core 64 thread, 64 bit teknolojisine sahip. State'inin enable olduğunu görüyoruz. Burada disable olsaydı bu prosesör çalışmayacaktı. Ve işlemcinin hangi modele sahip olduğunu bize göstermektedir. Memory sekmesine göz atacak olursak da burada işlemci başına kaç adet memory takıldığını total memory slot'tan görebiliyoruz. Ayrıca bu memorilerin toplamda ne kadarlık bir memori sağladığını da yine burada görebiliyoruz. Aşağıda ise fiziksel takılmış olan memori hakkında bilgiler, health bilgileri, sağlık bilgileri, size bilgileri yer almaktadır. Memory'den network alanına geçecek olursak da sunucu üzerinde fiziksel bulunan network kartlarını, network adaptörlerini burada görmekteyiz. Bizim genel olarak en çok kullandığımız alanlar 10G, 25G destekleyen kartlar. Tabi aşağıda quad portlar da yer almakta. Veya burada gördüğümüz 1 gigabitlik alanları destekleyen kartlar da burada bulunmaktadır. Bunların biraz daha detayına bakacak olursak da mesela şu anda bir 10-25 gigabit'i destekleyen bir karta göz atıyoruz. Yine bu kartın da kendi içinde 4 tane portu yer almaktadır. Her portun kendine ait bir MAC adresi yer almaktadır. Buradan detaylara bakabiliriz. Mesela link state'ine bu portların hepsinin state'i enable şekilde, yani disable edilmemiş linkler. Link status'una bakacak olursak da örneğin burada 3 tane porta sonlandırma yapılmış veya 3 tanesi aktif olarak kullanılmakta. Çünkü son porta geldiğimiz zaman burada no link ibaresini görüyoruz. Yani burada herhangi bir trafik yok. Bu gibi bilgileri buradan çekebiliyoruz. Açıkçası bizim için de çok önemli alanlardan bir tanesi, özellikle kablolama yaptırdıktan sonra kablolamanın doğru olup olmadığını, portların up olup olmadığını buralardan kontrol ediyoruz. Network alanından hard storage alanına gelecek olursak da burada yine storage hakkında bazı bilgiler yer almaktadır. Örneğin storage'ın driver'ına baktığımız zaman ne kadarlık bir storage entegre edildiği burada yer almaktadır. 2 tane 960 GB'lık burada SSD takıldığını görüyoruz. Medya tipinden bunu anlayabiliyoruz. Media Life'ına baktığımız zaman da %100 verimlilikle şu anda çalışmakta. Location alanından da sunucunun kart üzerinde hangi slotta, hangi portta, hangi bayda takılı olduğunu görebiliyoruz. Power alanına gelecek olursak da power alanında sunucunun artık ne kadar güç çektiği bilgisi burada yer almaktadır. Hemen aşağıya bakacak olursak da Power Metrics'lerde son 24 saatte, bir haftada veya 20 dakikada ne kadar güç tüketmiş ortalama, maksimum ne kadar veya minimum ne kadar güç tüketmiş, bunları görebiliyoruz. Yine aşağıda yine power sekmesi altında power supply alanı mevcut. Ekrana sığmadığı için farklı bir sayfaya koydum. Yine burada power supply'ların ne kadar güç çektiğini, power consumption'ını görebiliyoruz. Kapasitesini görebiliyoruz. Input olarak bize ne kadar voltaj sağladığını görebiliyoruz. Power supply'lardan bir tanesinin healthy kötü olsa bile, state'i disable olsa bile diğer power supply'dan çalışmaktadır. Bunu da
ilk dakikalarda konuştuğumuz sunucuların artılarında, redundancy alanında konuşmuştuk. Thermal and Cooling'e geldiğimiz zaman ise burada sunucunun fiziksel olarak hangi komponentın, hangi alanın ne kadar sıcaklığa sahip olduğunu burada göstermektedir. Örneğin işte fanlardan bahsetmiş burada. Üzerinde bulunan 6 fanın sağlık durumunu gösteriyor. Redundant olup olmadığını ve ayrıca ne kadar hızla çalıştığını biz de burada göstermektedir. Ayrıca burada front view ve back view'a baktığımızda sunucunun back view ve front view'da ki grafiksel olarak hangi alanlarda ne kadar sıcak olduğunu burada görebiliyoruz. Yine thermal and cooling alanında bize sağladığı bir alan ise her bir komponentın, her bir sensörün sağlık durumunu, ne kadar sıcaklığa sahip olduğunu paylaşıyor. Ayrıca da burada critical alanı da hani hangi sıcaklığa erişirse kritik noktaya geldiği bilgisini de bize burada veriyor. Bu kritiklik durumuna göre zaten alarm üretiyor. Bu alarmı biz otomasyona bağladığımız zaman ise mail gönderme işlemleri yapabiliyoruz. Host alanı Device Inventory'ye göz atacak olursak da burada cihaz üzerinde fiziksel olarak hangi komponentlerin fiziksel olarak takıldığını görebiliyoruz. Yine buradan sağlık durumunu, işte firmware versiyonlarını kontrol edebiliyoruz. Host alanından security alanına geçiş yapıyoruz. Host alanı tamamladık. Security alanında ise bize sunucu üzerinde güvenlik olarak zaafların olup olmadığını veya alarm üretip üretmediği gibi noktaları burada görüyoruz. Genelde burada security alanında ILO şifresinin zayıflığından kaynaklı bir alarm basmaktadır. Muhtemelen bu da bu sorunlardan bir tanesi. Security alanındaki seçeneklere göz atacak olursak da Encryption and Security, TLS sertifika, Key Manager, Login Security Banner, Authentication ile Service Port, Security Log ve Secure Erase alanları. Açıkçası bu alanı, yani security alanı çok kullanmıyoruz. Kullanmıyoruzdan kastım gereksiz olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü buradaki bazı bilgileri biz dashboard alanından da erişebildiğimiz için security sekmesini çok kullanmıyoruz. Burada ILO üzerindeki alarmları görebiliyoruz. Security Parameters'a baktığımız zaman ise riskte olan bir alarmı bize göstermektedir. Mesela bunlardan bir tanesi Password Complexity. Az önce konuştuğum gibi şifrenin yeteri kadar güvenli olmadığını bize söylüyor. Security'den direkt ILO Settings alanına geçiyorum. ILO Settings alanında biz yine birkaç alan karşılıyor, birkaç madde karşılıyor. Access alanı, User Management, ILO Network Port, Troubleshoot, Policy, Alert and Logging, Language, License and Time. Bunlardan önemli olanlar var. Daha çok standartta bıraktıklarımız var elbette. User Management alanı bizler için önemli bir alan olabilir. ILO şifresini değiştirmek istediğimiz, username ve şifresini değiştirmek istediğimiz zaman veya yeni bir kullanıcı eklemek istediğimiz zaman ILO Setting alanına gidip buradan User Management kullanırız. Hepsine detaylı bakacak olursak da önce Access alanına bakalım. Access seçeneği altında işte SSH, Web Proxy, Virtual Serial Port ve SNMP gibi ayarları burada görebiliyoruz. Tabi buradaki ayarların hepsi sizin ortamlarınıza
bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İşte web proxy kullanıyorsanız buradan girmek zorundasınız. SNMP portlarını burada tanımlıyorsunuz veya SSH portunu burada tanımlamak durumundasınız. ILO Settings'te User Management alanına geldiğimiz zaman işte az önce dediğim gibi buradaki şifreli kullanıcıları burada görebiliyoruz. Zaten hani ILO Administrator vesaire bunlar default olarak eklenen kullanıcılar. Kendimiz buradan yukarıdan dediğimizde yeni bir kullanıcı ekleyebiliyoruz. ILO license kısmına geldiğimiz zaman ise açıkçası bu alanları zaten sunucuyu kurulum yapan kişiler giriyor. Bir activation key oluyor. Bu activation key buraya girerek ILO lisansını tanımlamış oluyor. Böylelikle sunucunun artık ILO arayüzünden erişimi sağlanmış oluyor. Burada lisans girmediğimiz zaman sunucunun ILO erişimini sağlayamıyoruz. ILO arayüzünden sunucuya erişemiyoruz. ILO 7 bu kadardı. ILO 6'ya şu anda geçtik. ILO 6 da aslında ILO 7'deki özellikleri barındırmaktadır. Sadece daha eski bir versiyon olduğunu söyleyebilirim. Mesela Gen 11 sunucular ILO 6'yı, Gen 12 sunucular da ILO 7'yi kullanmakta. Gen 10 sunucular ILO 5'i kullanmakta diye bu şekilde devam ediyor. Aslında bize sunduğu özellikler vesaire her şey aynı. Dediğim gibi sadece arayüz olarak farklılar. Yine klasik standart normal giriş yapıyoruz buraya da sunucunun arayüzünü yazdıktan sonra web tarayıcısına sunucunun şifresini yazdıktan sonra bize bir username ve password alanı geliyor. Ona girdikten sonra HP ile altının arayüzüne giriş yapıyoruz. Dashboard ismi burada information olarak yer almaktadır. Burada overview'da sunucu ile alakalı yine bütün bilgiler yer almaktadır. İşte server bilgileri, ILO bilgileri, status bilgileri, işte server health ne durumda vesaire. Sol tarafta bütün seçenekler yer almaktadır. ILO 7'de biraz daha sade bir arayüz vardı. Birçok solda gördüğünüz birçok seçenek orada host altında toplanmıştı veya ILO security altında toplanmıştı. Burada sol tarafta biraz daha fazla seçenek görüyoruz. Aşağıda ise sunucunun aslında arayüzünü görmekteyiz. Bu siyah alana tıkladığımızda remote console dediğimizde ise sunucuya direkt uzaktan erişim sağlayabiliyoruz. Tabi burada ayrı olarak da remote console and media dediğimiz zaman da sunucu arayüzüne erişim sağlayabiliyoruz. Şimdi tek tek gidecek olursak information'dan sonra system information. Burada subsystem and device alanında status'lerin ne durumda olduğunu görüyoruz. Yukarıda summary, yanında processor, memory, network, device inventory ve storage bilgileri yer almaktadır. Buraları biraz hızlı geçeceğim çünkü aynısını ILO 7'de de anlattık. Burada detaylıca anlatmaya gerek görmedim. Ayrıca hemen şundan da bahsetmek isterim. Yukarıya baktığımız zaman ILO arayüzünde şurada bir power butonu yer almaktadır. Direkt bunun üstüne bastığımızda sunucuya uzaktan kapat aç, reboot vesaire veya medya ekleme gibi seçenekler yer almaktadır. Yanında da hemen yanında medya ekleme seçeneği yer almaktadır. Yani ISO mount etme seçeneği yer almaktadır. Processor alanına geldiğimiz zaman burada sunucuda fiziksel olarak takılmış olan işlemcileri görmekteyiz. Memory alanında da yine sunucunun üzerindeki memorileri görmekteyiz. Mesela burada 4 işlemcili bir sunucu yer almaktadır. Network alanına geldiğimiz zaman burada network adaptörleri tek tek bir sayfada göstermektedir. ILO 7'de her kartı ayrı ayrı sekmelere bölmüştü. Device Inventory'ye baktığımız zaman ise
Sunucunun üzerindeki bütün komponentleri görmekteyiz. Storage alanında yine sunucuya tanımlanmış olan storage'ları görmekteyiz. Buradan Remote Console and Media'ya geçiş yapmak istiyorum. Firmware ve OS Software ve ILO Federation'a geçiyorum. Firmware'de klasik ILO'da yer alan firmware versiyonlarını bize vermektedir. Remote Console alanında ise sunucuya uzaktan erişim için işte .NET Console veya HTML5 konsol alabiliyoruz. Direkt burada HTML5 konsola baktığımız zaman farklı bir sekmede bize sunucunun arayüzünü açmaktadır. Yukarıda bahsetmiş olduğum gibi sunucuyu kapatma veya reboot etme seçeneklerinin yer aldığı buton yer almakta. Yanında da medya eklediğimiz alan yer almaktadır. Yine ayrıyeten de burada Virtual Media alanından da ISO bağlayabiliyoruz. Power and Thermal alanına geldiğimizde ise yine ILO 7'de bize sunduğu metrikler yer almaktadır. İşte bir günlük, 20 dakikalık ve 1 saatlik ısı haritasını bize göstermektedir. Fan alanına geldiğimiz zaman işte yine fanların hangi hızla çalıştığını, statüslerinin ne olduğunu, redundant olup olmadığı hakkında bize bilgiler vermektedir. Yine temperatures alanında ise sunucuda takılı olan tüm komponentlerin sıcaklığı hakkında bize bilgi vermektedir. Buradan Administration alanına geçiş yapıyorum. Burada kullanıcıları görmekteyiz. Yeni bir kullanıcı vesaire eklemek istiyorsak buradan New diyerek kullanıcı ekleyebiliyoruz. Boot order'dan sunucunun nasıl reboot ederken standart olarak başlamasını mı yoksa slot 1 port 1'de takılı olan herhangi bir şey takılıysa, örneğin bir flash bellek üstünde ISO varsa o şekilde başlaması gerektiğini, bilgilerini veya seçeneğini buradan seçebiliyoruz. Lisansing alanında yine ILO lisansını girdiğimiz alan. Buradan direkt Administrator alanına, Security alanına geçiyorum. Diğer alanlar yani standart olarak aslında bizim çok da işimizin olmadığı alanlar. Security alanında ilk olarak bizi Access Settings karşılıyor. Burada Server, Network ve Account servis alanlarını görebiliyoruz. HP OneView alanına baktığımız zaman ise aslında bu sunucunun ekli olduğu HP OneView'a direkt geçiş yapabiliyoruz. Bu da açıkçası güzel bir özellik. ILO 7 ve 6 hakkında aktaracaklarım bu kadardı. Bir sonraki konumuz olan HP OneView'a şimdi geçiş yapalım.